2006'nın sonu, o Aralık ayında annem beni evden kovdu yani. Nasıl kovdu? 8. aydan sonra tabii bir patlama oldu yani işte. Gerçek menajer oldun yani ondan sonra. Hamburg'da var bir fuarda, Suriye Şam'da vardırlar. Şimdi otoparkı bir gördüm havalimanının. Lamborghini'ler, Ferrari'ler, tamam mı? Dedim ki içimden, Ali dedim, sen dedim burada milyoner olursun. Namaz vakitlerine getiriyordum. Liga'daki camide işte yemek veriyorlardı. Oraya gidiyordum yani karnımı doyurmak için yani. Herkese merhaba. Yine Ali Baba'dayız. Bu sefer Ali Baba'nın diğer Ali'siyle görüşeceğiz. 12 senedir burada ve vatandaşlığını aldı Ali. Şimdi biraz onu tanıyalım. Ali Yıldız, 1987 İstanbul Kadıköy doğumluyum. İşte 2008 Nisan ayından beridir de Letonya'dayım. Hani yaklaşık 12 yıl gibi bir zaman geçti. Ama toplasan yani 10 senedir yerleşik olarak Letonya'da yaşıyorum. Daha yani bu 2 yılda işte ekonomik nedenlerden, sorunlardan dolayı işte başka ülkelere gidip çalışma durumu oldu. 1 yıl 8 ay Venezuela'da yaşayıp çalıştım. İşte oradan geldim, geri geldim Letonya'ya. Yaklaşık bir 8 ay Katar'da yaşayıp çalışma imkanım oldu. Yani neden Letonya diye sorarsanız bilmiyorum yani hani hayatın akışı beni buraya getirdi diyebilirim yani hani 20 yaşındaydım işte 20-21 yaşında Türkiye'de liseden mezun olmuştum işte üniversite sınavlarına hazırlanıyordum. O dönemlerde güreş sporuyla ilgileniyordum. Babam da antrenördü işte Kadıköy'de Demirspor, Haydarpaşa Demirspor kulübü var işte orada. Babam da hem orada çalışıyordu, devlet demiryollarına ait. İşte üniversite sınavlarına hazırlanıyordum. Kazanamamıştım yani o dönemler. Tabii bir sonraki sınav dönemine kadar evde oturuyordum yani gencim, liseden yeni mezun olmuşum. Çalışma deneyimim yok. Hani ne yapacağım diye düşünüyordum yani. O zamanlarda çok böyle bir revaçtaydı yani beyin göçü vardı insanlarda tabii. Hani sürekli yurt dışına çıkayım, yurt dışında gidip çalışayım. Benim de işte yani çocukluk dönemimde hep böyle elektronikle, bilgisayarla böyle bir ilgi alaka duyuyordum yani işte çocukluğumdan beri hep şey hani hobi olarak da olsun işte forumları açardım, okurdum hep böyle bir şeyler öğrenme çabasındaydım yani. Beni buraya yani getiren şey çok tuhaf bir şeydi yani hani nasıl tuhaf diyeyim 2000 işte 7 yılıydı yani böyle 2006'nın sonu, o Aralık ayında annem beni evden kovdu yani nasıl kovdu? Hani işte evde oturuyorum o zamanlar bilgisayarda işte FIFA 97, 98 oyun oynuyorum. NBA yani işte Need for Speed Underground şu. Yani oyun oynarken hani normalde çok başarılı bir öğrenciydim. Yani ortaokul dönemine kadar işte lise 2'ye kadar çok başarılı bir öğrenciydim. Her dönem işte takdir alan bir öğrenciydim. Hedeflerim oydu yani. Ama gelelim lise 3'e geçince işte ergenlik çağı mı diyelim, blue çağı mı diyelim. Ya insanda hani hayat inişli çıkışlı oldu. İnişli çıkışlı sonuçta. Benim ders notlarım bir anda dibe vurdu yani. Başarılı bir öğrenciyken başarısız bir öğrenci sınıfına girmiştim yani. Çünkü şeyi bilmiyordum yani. Gençliğin vermiş olduğu bir şey, hayatı toz pembe görüyordum yani. Hani her zaman hedefim şuydu işte. Avrupa'ya çıkayım, bir yerde çalışayım.
yani hayatım bir şey olsun ama beni neyin beklediğini ben bilmiyordum hani yurt dışına çıktım. İşte annem evden kovunca beni ben de evden çıktım öyle işte yolda yürürken hiç unutmuyorum yani bir fabrikanın önünden geçiyordum şey yazıyordu eleman aranıyor yani. Ben de niteliksiz eleman yani direkt bodozlama içeri girdim yani. O neyse selamünaleyküm aleykümselam işte yani iş arıyorum. Yani o zamanki ustabaşı ismini tam hatırlamıyorum. Dedim yani ne biliyorsun yani? Bizde sıra hani direkt bodozma abi ne iş olursa yaparız hesabı. Direkt Her öyle şey konuya yapalım girince abi. yani şey sordu yani sen bana ne verebilirsin hani iş niteliğin ne? Ben de işte o zamanlar dediğim ortaokul döneminden işte ortaokul sondu yani İngilizce kursuna gidiyordum. Gramerim vardı ama konuşmayı bilmiyordum yani işin açığı. Tabii ki pratik yapma imkanı olmadı. Pratik yapma imkanım yoktu yani. İşte dedim bilgisayar biliyorum. Bilgisayarı da yani şey olarak böyle hani hobi amaçlı, elektronik işte o zamanlar çok revaçtaydı böyle uydu antenleri işte yani hep böyle forumlardan okuduğum Evet. bilgilerde kendimi geliştirmeye çalıştım. İşte ustabaşına dedim ben bilgisayar biliyorum. Biraz da İngiliz işte ama yani konuşamıyorum şu bu. İnternet biliyorum. O da bana dedi ki ertesi gün gel dedi patronumuz gelecek. Sen kendini patronuna işte Anladım. ifade edersin yani. Ertesi gün oldu. Kulakları çınlasın Sedat Bey. Yani ben o zamanlar işte 20 yaşındayım. O da nasıl diyeyim 25 diyelim yani. Hani. Oturduk böyle dedi ne biliyorsun? Dedim işte internet, bilgisayar işte o zamanlar çok revaçtı. MSN işte ICQ şu bu. Tamam dedi yarın gel o zaman işe başla ama yani böyle maaş falan konuşma yok yani. Ne yapacağını da bilmiyorsun. Ne yapacağımı da bilmiyorum yani hani. Yani tamam dedi yarın gel ne yapacağım? Sen dedi bizim işte yurt dışı menajerimizsin dedi. Yurt dışına mal ihracat yapacaksın dedi. Yani satacağım şeyi bile bilmiyorum yani. İlk 6 ayı güzeldi yani. Çalışıyorum ama patronumun benden istediği şeyleri ben ona veremiyorum. Ama o sabırla benden hala bir şeyler bekliyor ve arkadaş canlısı yani böyle. Beni kardeşi olarak mı gördü artık? Allah razı olsun yani hiç unutmam yani. Hayatımdaki dönüm noktalarından biriydi yani Sedat Bey. 5 ay geçti, 6 ay geçti. Tabii ben bir şey satamıyorum. Sadece traderlarla konuşuyorum işte. Evet. Polonya, Kosova, Suriye o zamanlar. İşte belli bir zaman geçti. Ben artık böyle yavaş yavaş örnek işte nasıl derler? İngilizce sample gönderiyorum yani işte. Örnek gönderiyorum. Örnek gönderiyorum. 8. aydan sonra tabii bir patlama oldu yani işte. Gerçek menajer oldun yani ondan sonra. Ya abi yani şimdi öyle bir iş durumuna girince şimdi düşünüyorsun yani 20 yaşındayım. O zamanlar asgari ücret 600 liraydı. 600 lira gibi bir ücret kazanıyorum. Artı sattığım tondan komisyon alıyorum hani üründen. Ya ben dedim ki yani Oldu mu artık? ben businessman oldum dedim yani hani hiç yurt dışı falan aklıma gelmiyordu yani böyle. Ondan sonra tabii bir yıl geçti. Bir yıl gibi bir süre geçmişti. Dediler ki yurt dışında fuar var. Fuara gideceksin Nice. Şimdi ben de 20 yaşındayım. Daha önce hiçbir yurt dışına seyahatim olmamış. Dediler ki bir fuar dediler Hamburg'da var. Bir fuarda Suriye Şam'da var dediler. Şimdi patron bana soruyor diyor ki Ali nereye gidelim? Ben diyorum ki abi diyorum Almanya'ya gidelim ya diyorum hani. Hep hayalde o var yani yurt dışına çıkacağız. Direkt kafadan şans da gelmiş. Bodozlama gideriz yani direkt. Bu imkan kaçmaz. Patron şöyle baktı bana. Yok dedi biz en iyisi dedi Suriye'ye mal satıyoruz. En iyisi Suriye'ye gidelim dedi tamam mı? Ondan sonra tabii ben İstanbul'a döndüm. Yani Letonya macerası İstanbul'a döndükten sonra başladı. Yani hani konu çok uzun benim buraya gelme şeyim. İşte fuar alanında böyle gezerken yani güzellik fuarı vardı işte İstanbul Beylikdüzü'nde TÜYAP'ta. Gezerken işte o zamanki 7 yıl önceki eşim yani işte geziyorduk hello hello yani böyle hani artık kader mi diyelim nasip mi diyelim bilmiyorum yani hani
Öyle tanıştık. Tabii yani aklımın ucundan Letonya abi. Dedim yani işte hani İngilizce biliyorum ya, pratiğim yok. Şey böyle kötü bir aksanla beraber işte konudan girdim. Abi Latvia dedi, ben direkt aklıma Lituania geliyor ya. Litvanya geliyor yani. Dedim where is Latvia gibisinden. Ondan sonra tabii 2 haftalık bir süreçti yani bu. O zamanki eşim buraya geri geldi. Bana davetiye yaptı yani ama o zamanlar işte 2008 yılında gelmiştik. Letonya'nın bana vize vereceğini ben düşünmüyordum yani işin açığı. Çünkü yaşadıklarıma bakıyorum, diyorum ki ya 21 yaşına gelmiştim işte, 21 yaşındayım. Avrupa Birliği'ne girmiş Letonya. Diyordum ki yani bunlar bana vize vermez. Zaten ilk yurt dışına çıkışım zaten elimdeki dokümanlara bakıyorum. Konsolosluğun benden istediklerine. Tek bir pozitif bir şey yoktu yani. Hani bana vizenin onaylanacağına ait tek bir ışık göremiyordum yani. Nasıl? Hani ilk yurt dışına çıkmışım, Arap bir ülkesine gitmişim, Suriye Cumhuriyeti. Yani şu anki durum tartışılır, o zamanki durum daha iyiydi diyebiliriz. İşte 21 yaşındayım. Gelip de dönmemek var, ondan iptal edebilirler gibisinden. Ya ben hiç ummuyordum yani, hani direkt evraklarımı verdim. İşte çalışma belgesi, kredi kartı dokümanı vesaire. İşte vesaire şu andaki istenilen belgeler. Ama umutsuzdum yani, hani olmayacak diye düşünüyordum. Aradan bir hafta geçti. Tamam dediler, pasaportun geldi, buyurun hani gelin alın. Ya ben gittim, vizeyi aldım, gözlerime inanamadım yani. Hani 15 günlük ne diyorlar, Schengen, o zamanlar Schengen değildi işte, normal Letonya vizesi vermişlerdi. Şimdi Haziran'ın işte 2008 Haziran gibiydi yani böyle. Şimdi İstanbul'dan uçtum, Türk Hava Yolları'yla geldim buraya. O zamanlar tabii nasıl diyeyim, Letonya bambaşka bir yerde yani. Nasıl bambaşka? İşte 2004'te Avrupa Birliği'ne girmiş. Emlak fiyatları tavan yapmış. Çevredeki en basit araba Ferrari, Lamborghini, Monaco gibi bir yer yani abi burası. Şimdi havalimanına girdik. Uçak indi. Sınır polisi de geldik. Şimdi diyor ki niye geldin diyor Letonya'ya. İşte kıvranıyorum yani şimdi, diyorum ki işte arkadaşım var, arkadaşımı ziyarete geldim. 15 gün zaten ya, yere gideceğim. Hani beni içeri alsın diyor. Geldik artık yani. Neyse kaşeyi bastı, girdik içeri abi. Havalimanından bir çıktım. Gözlerime inanamadım yani böyle. Abi otoparkı bir gördüm havalimanının. Lamborghini'ler, Ferrari'ler, tamam mı? Dedim ki içimden, Ali dedim, sen dedim burada milyoner olursun. Gerçekten bak yani, yemin ediyorum. Dedim ki ya dedim, burada kafayı çalıştırırsan dedim, Türk de azmış hani, fazla nüfus yok. Kendimi yani bir şekilde dili öğrenirsin, şu bu, yani yolunu bulursun. Tabii gerçekten onlar değil yani. Hani şu aşamaya gelmek için inan ki çok zorluklar geçti yani. Tabii Letonya çok güzel günler de oldu, çok kötü ve zor günler de oldu yani hani. Ama tabii akılda kalanlar nasıl diyeyim, hep iyi günleri hatırlamak en iyisi diyelim. Hani, Ferrari aldın mı peki? Efendim? Ferrari aldın mı peki? Ferrari'ye de ulaşamadım da şu anda BMW'ye gidiyoruz. Olacak. Yani işte bir de senin bir sokakta kalma hikayen var. abi Havalimanına geri gidip havalimanına kalma hikayen var. ya Tam nasıl olarak diyeyim? başladığı noktaya geri dönmüş Abi. bir arkadaş bu arada. Evet, yani, çocuğu. ama yani böyle bir inatçı kişiliğim vardı. Hep şeyi düşünüyordum yani. Ben bir yerlere geldiysem başarmalıyım diye. Yani Türkiye'ye hiçbir zaman dönmeyi düşünmedim. Bir de mesela ailenin tek erkek çocuğuydum işte. Kız kardeşim var hani. Türkiye'deki insanlar hep şunu düşünür. Bir insan yurt dışına çıktığı zaman başarılı olmalı. Yani insanlar hep, yani insanların ön yargısında bu var. Ama inanın şey yani hani
Türkiye'deki yaşayan insanlar şunu iyi bilmeli yani hani Avrupa'da bir beklentileri yüksek tutarsan başarılı olamazsın. Olamazsın, abi. evet. Yani çok zor. Hani insanın parası olur. Parasıyla mesela Letonya'ya gelir. Tamam. Belli bir süre iş yapabilir. Ama başarılı olamaz. Neden olamaz? Şimdi ben buraya 12 yılımı vermişim. Geldiğimde lise mezunuydum. Şimdi üniversite bitirmişim ben Letonya'da. Geldiğimde dil bilmiyordum. Şimdi Letoncayı da iyi derecede biliyorum. Rusçayı da iyi derecede biliyorum. İngilizce de biliyorum. İspanyolca da biliyorum. Arapça bilmiyorum. Arapçayı öğrenmeye zaman olmadı abi. Hani Niye bana bakıp söylüyorsun kardeşim? Letonya'ya gelip de en genç vatandaş olan insan benim diye düşünüyorum. Çünkü kendi yaş gruplarıma bakıyorum. Onlar hani 40 yaşın üzerinde. Ben şu anda 33 yaşındayım. Hani burada Türkiye'den gelip de mesela biraz önce Mehmet abiye de sordunuz, Şeker abiye. Garsonluk ya da işte başarılı olabilir mi diye. Başarılı olabilir diyebilirim ama nasıl olabilir? Ben kendimden örnek vereyim. Ben mesela yaklaşık 2 yıl Riga Havalimanı'nda kasiyer garson olarak çalıştım. Nasıl çalıştım derseniz Letonca bildiğimden dolayı çalıştım. Ha, tabii yani mesela orada işe başladığımda Letoncayı tam olarak bilmiyorum yani hani nasıl diyeyim size başlangıç seviyesinin biraz üstünde bir bilgim vardı. Ama işe başladıktan sonra her gün işte resmi dili konuşup her gün farklı dillerde konuşmaya çalışıp mesela bazen müşteri geliyordu Fransız mecbur translator'ı açıyorsun abi. Translator'dan ne diyorsun? Bu da ne oluyor? İşte sayıları öğreniyorsun. İşte belli kelimeleri öğreniyorsun. Fiyat işte ne kadar şu bu. Yani kalıpları öğreniyorsun. Tabii bu seni geliştiriyor yani hani önemli olan nokta insanın kendini geliştirebilmesi yani. Hani. İstekli olmak da çok önemli Ali. Öyle değil mi? Yani şimdi böyle anlatıyoruz. Ali biraz özet geçiyor haliyle video uzamasın diye ama yani çok ciddi sıkıntılar yaşadığın dönemler oldu. Biz özel olarak konuştuğumuzda da bunları anlattı yani. Hatta Mehmet Usta'nın dediği gibi sokakta yatmalar, havalimanında uyumalar vesaire. Tabii. Yani buraya öyle bir kolay bir şekilde bu noktalara gelinmiyor. Yani öyle bir dünya yok. Aslında Türkiye'de bahsettik ya biraz önce sanki Avrupa'ya gidince çok hızlıca insanlar zengin oluyor ve rahata kavuşuyor gibi bir algı var. Bir şey yok. Aslında buraya uyum sağlamak bile bir dert. Hani bambaşka bir kültürün içine giriyorsun. Yani buraya geliyorsa insan şunu düşünmeli yani hani burada tamam şu anda bizler varız. Nasıl varız? Biz belli bir yılımızı buraya vermişiz. Tamam şu anda gelen arkadaşlara tüm samimiyetimizle, kalbimizle yardım edebiliriz. Ama bizim geldiğimiz dönemde hiçbir insan yoktu yani burada. Hani hep gelen Türk insanı da kendi problemleriyle boğuşuyordu yani. Hani ekonomik problemler, iş bulamama. Ben mesela geldiğim dönemde lise mezunuydum. Benim burada işte hani dışarıda kalma hikayem de şu yani. İşte 2013 yılıydı. Türk Hava Yolları'nda Riga ofisinde iş bulmuşum. Yani yerel personel olarak. İyi güzel çalışıyorum yani. Hep hayalimdi böyle işte bir yerde iş bulayım, düzenli bir hayatım olsun. Aylık bir gelirim olsun. İşte hanımım yanımda, çocuklarım olsun. Yani herkesin istediği bir hayatı istiyordum yani. Fazla bir şey istemiyordum. İşte stajyer olarak işe başlamıştım. Tabii Türkiye'den sicil numaramın onaylanması belli bir süreç alıyor. 6 ay gibi bir süreçten sonra o zamanki müdür işte Türkiye'ye geri çektiler. İşsiz kaldım yani hani tabii biz zengin bir ailenin çocuğu da değiliz. Yani ailemizde de olan şeyler belli. Emekli olmuş baban. İşte emeklilik parasını alıyor. Kendi ailesini geçindiriyor yani. O zamanlar evlisin tabii. İşsiz duruma düşünce maddi imkanlardan evine de bakamaz oluyorsun. Hanımın bu sefer ekonomik problem, sorun şu bu. Ayrılmak zorunda kaldım yani. Şimdi 2014'ün yaz ayı çantayı almışım çıkmışım. Cebimde 5 euro para var. Düşünüyorum şimdi ne yapayım. Yaklaşık bir hafta işte Riga Havalimanı'na gidiyorum. Otobüse kaçak biniyorum. İşte havalimanında uykuluyorum. Şu bu yazın yani.
Ondan sonra sabahları da yemek yiyeceğim. Şimdi düşünüyorum nereye gideyim. Özellikle hani namaz vakitlerine getiriyordum. Liga'daki camide işte yemek veriyorlardı. Oralara gidiyordum yani karnımı doyurmak için yani. İçimde bir inanç vardı yani. Nasıl bir inanç vardı? Ben bunu başaracağım yani. Çünkü benim için gitmek çözüm değildi yani. Hani gitseydim belki şu olabilirdi. Buraya verdiğim yılları çöpe atmış olacaktım. Ama ben bunu seçmedim yani. Mücadele etmeye karar verdim. Mücadele ettim. Şöyle ettim. O da yani anne babanızın değerini iyi bilin. Yani hani size tek sahip çıkan insanlar onlar. İşte babamla bir konuşmamda şu geçmişti yani dedim baba dedim ben okumak istiyorum dedim. Benim Letonya'da kalmamın en büyük sebebi ailemdi yani. Hani ailemin desteği olmasaydı kalamazdım. Belki şu anda İstanbul'da bir yerde yaşıyordum, işte çalışıyordum. Müdürdün belki de ya. Yani. İhracat müdürü olmuştun yani. CEO çıkardı senden bir tane öyle değil mi? Çalışmak lazım yani her Evet. işte çalışıp öğrenip kendini geliştirmek. Mücadele etmek. Mücadele etmek yani hani benim burada kalmamın en büyük sebebi oydu yani. İşte üniversiteye başladım. Üniversiteye geçince kalacak yerim garanti oldu. Nasıl oldu mesela? İşte biraz önceki bir önceki videoda mesela hani konusu geçen kira konusu. Hani Evet. 350-500 euroları konuşuyoruz orada. Hani bendeki giderler çok aza inmişti yani. Nasıl ben hayatımı yaklaşık 150 euroya idare ettirebiliyordum. Nasıl idare ettirebiliyordum? İşte 80 eurosunu öğrenci yurduna veriyordum. İşte geri kalanıyla da 16 eurosuna otobüs bileti. Bütün tramvaylar işte otobüsler ücretsiz nereye gidersen. Öğrenci hayatına geçiş yapmıştım yani. Ondan sonra oldu yani hani dil öğrenme, işte sertifika alman lazım, dil kartı yapman lazım. Bunlar belli bir süreç yani işte. İşte o süreci de atlattıktan sonra süresiz oturumumu aldım. Süresiz oturumumu da alınca şimdi Letonya'da şöyle bir şey var. Süresiz oturumu alıyorsunuz ama size Letonya oturumunu veriyorsun. Hani tamam Letonya'da daimi yaşayabiliyorsunuz. Üniversiteden mezun olacağım son yılımda. Yazılım mühendisliği bitirdim bu arada. İşte son yılımda elektronik arsa ben Game Tester diye başvuru yapmıştım yani evet. İspanya'da. Şimdi konuşuyoruz böyle hani mailleşiyoruz. Her şey onaylandı iyi güzel dedi. İşte mailde bir cevap geldi. Dedi ki hangi ülke vatandaşınız? Türkiye Cumhuriyeti deyince kusura bakmayın dediler. Hani biz Avrupa vatandaşı istiyoruz ve hani Avrupa'da ikametgahı olan hani geldiğinde herhangi bir kağıt kürek işi olmadan direkt işe başlayacak bir eleman arıyoruz yani. Ben dedim ki yani I have resident permit dedim. Permanent resident permit. Yok dedi bizde de hani vatandaş arıyoruz falan. Olmayınca böyle bir içimde burukluk oldu. Yani ben dedim ki ya ben dedim inat ettim ben bir yıl vergi ödeyeceğim ve dedim bu işte Avrupa süresiz oturumunu alacağım. Yani Letonya'da şöyle bir şey var şimdi süresiz oturumu alıyorsunuz ama bir yıl vergi ödeyeceksiniz. İşte son 12 ayın gelir tablosuna bakarak size Blue Card gibi bir işte Avrupa oturum kartı. Bütün Avrupa'da geçerli olan bir oturum Yani, kartı. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşısınız ama işte örnek veriyorum Almanya'ya gittiniz. Selamünaleyküm ben geldim işte. Benim Avrupa Birliği oturum kartım var. Şimdi yani Ev kiralayıp oturuyorum. yaşayabiliyorsunuz. Daha kolaylık sağlıyor yani. Bunu bilmiyordum bak ilk defa senden öğrendim. Öyle bir durum var yani. İşte o kartı almak için Peki vergi ödüyorsun dediğin yerde bir işletme sahibi mi olman gerekiyor yoksa cebinden bir vergi mi? Nasıl oluyor böyle? şimdi oturum kartınıza bağlı bu. Yani nasıl diyeyim hani evliyseniz herhangi bir firmaya yani evlilik üzerinden vize aldıysanız herhangi bir firmaya girip işte sizin person kodunuzda o firmanın minimal asgari ücretin vergisini ödemesi lazım. Tabii çocuğunuz varsa bu vergi oranı biraz daha katlanıyor yani. Tamam anladım. Ama işte firma aracılığıyla hani sizi buraya davet edip çalışıyorsanız yaklaşık bir 400 ya da 500 euro gibi bir vergilendirmesi var. Onu ödemelisiniz bir yıl. Yani bir yıldan kastım ne zamanki başvuru
Yapıyorsunuz, o tarihten 12 ay geçen süre zarfındaki vergilendirmeyi O istiyor. 12 ay için ama 400-500 lira dediğin şey yani her ay Evet. değil. Her ay için. Her ay 400-500 lira. Tamam. Anladım. Yani Yani şu anda benim durumumu merak ediyorum. Mesela ben bir şirkette çalışıyorum. Bu şirketin sahipleri benim devlete karşı olan bütün vergilerimi ödüyorlar. Evet. Yani bu durumda ben ekstra bir şey mi ödüyorum yoksa onlara mı bu yük biniyor? onların ödediği, sana herhangi bir ekstra yük binmiyor. Yani onların ödediği rakam önemli ama asgari ücret şu anda 430 euro. 430 euro'nun üzerinde bir vergi yatırmış olması. Anladım. Hani diyelim sen 5 yılını doldurdun, şimdi 5 yıl sonra sen Letonca dil sınav yeterlilik belgesini aldığın zaman sana direkt Avrupa Birliği oturum izni verecekler. Onu Yani söyleyeyim. herhangi kartın üzerinde sadece şey yazıyorlar işte EU Permanent Resident Permit yani. Anladım. Peki Ali, oturum almak için hangi özelliklere sahip olmak gerekiyor? Ve kolay mı oturum almak Letonya'da? Yani Kalıcı oturumdan Kalıcı bahsediyoruz. oturumdan bahsediyorum. kalıcı oturumda şöyle bir durum var yani başımdan geçen şeyleri söyleyeyim ben. Dil kartı yapmanız lazım A2 derecesinde yani başlangıç seviyesinin işte bir üstü yani. Hani Letonca. Letonca yani hani genel konular sınav o kadar pek zorlu değil yani hani kalıplaşmış şeyler işte markete gidiyorsunuz diyor ki 1 kilo domates alabilir miyim? Yani genel günlük hayatta kullandığınız basit kelimeler işte sınavda onlar çıkıyor yani. Yazılı ve mülakat mı yapılıyor? Şimdi sınavda şöyle ilk önce dinleme işte okuma sonra yazma bölümüne yaklaşık o süreçten sonra işte 30 dakikalık bir süreç galiba her sınav. Ondan sonra bir mola oluyor. Yaklaşık bir saat işte yani sınava giren kişi sayısına göre değişiyor bu. Ondan sonra sözlü mülakata giriyor işte diyor adın, soyadın, işte yaşadığın adres. Yani günlük konuşma gibi diyalog içinde oluyorsunuz. Başarılı olursanız A2 belgeyi alıyorsun. İşte başvurular olunca hiçbir sıkıntı olmuyor yani hani eğer ki dokümanların, kağıtların düzgünse abi hiçbir zaman problem yaşamazsın yani Letonya'da. Anladım. Hiçbir problem yok yani. Vatandaşlığını da aldın sen. Şimdi vatandaşlık şöyle oldu yani hani çok zorlu bir süreçti. Yani sınavda hatta şeydi yani sınava girdiğimizde 9 kişiydik yani ikisi Türktü, biri ben bir de bir başka bir arkadaş. Gerisi Letonya'da yaşayıp Rus kökenli olan ve yani alien pasaportlu. Şimdi biz sınava girdik. Yani ben çok rahattım. Şimdi havalimanında çalışmışım. Kasiyer garson hani belli bir diyalog. Her gün Letonca konuşuyorum. Dedim ki ben sınava geçerim yani. Ne olacak ki? Şimdi sınav yine işte dinleme, okuma, yazma, diyalog. İlk 2 sınavı girdim. Süper dedi yani. Dedi hiç hata yok. 100 üzerinden 100 almış işte dinlemeyle okumada. Yazmaya geldik şimdi. Bana diyor ki şimdi yani soruda çıkmış. Demiş ki hayal et diyor. İşte iş buldum diyor, tamam mı? İş buldum. Sen bu şeyi arkadaşına anlat işte. Nerede iş buldun? Hangi adreste? İşte şu kadar maaş alacağım. Şu kadar işe başlayacağım. Ha diyorsun sınavda bile hayaller iş bulmak üzerinden diyorsun. Abi sınava bir girdim. Direkt yani 100 üzerinden belki 15 aldım yani. Direkt kaldım yani. Şimdi strese giriyor insan. Mesela alamadığın zaman diyor ki sana 3 ay git, 3 ay sonra gel. Çalış. Şimdi restoranda çalışıyoruz şimdi. Tabii hani yazma çok farklı işte. Letonca'da garumzime diyorlar. Bizdeki işte ç, ş, ünlü, Yumuşak L, yumuşak K, N. İşte, dedim bu böyle olmayacak. Ben dedim bir özel kurs alayım yani. Her gün yani 3 ayda ben normalde hep böyle elektronik posta yazarım yani. Ben 3 ay oturup mektup yazdım yani. Değişik konularda yani. Anca öyle başarılı olabildim yani işte. Leton vatandaşı oldum. Hani hem Türk vatandaşıyım hem Leton vatandaşıyım. Hayırlı olsun ne diyelim. Darısı başımıza. İnşallah size abi. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Allah'a emanet. Ay çok güzel oldu valla.